Laf olsun diye su içilmez. Ekmek yemeyin, karbonhidrat yemeyin gibi abuk sabuk söylemler çıktı. Bu doğru değil. Ne kadar et, o kadar kanser. Bu yüzlerce bilimsel çalışmayla sabit. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Şimdi suyun bir dozu yok. Siz eğer serin bir evde, koltukta televizyon seyrediyorsanız bütün gün, sağlıklı bir şey olduğunu söylemiyorum ama böyle bir şeyiniz varsa günde 1-1,5 litre fazla bile gelebilir. Güneş altında çalışıyorsanız bahçede orada burada günde 5 litre az gelebilir. Şimdi bunun bir dozu yok. Allah bize susama duygusunu vermiş. Biz almamız gereken su miktarı azaldığı zaman, yetersiz su aldığımız zaman bir susama duygusu oluşuyor. Susadığınız zaman bol bol kana kana için. Ama laf olsun diye su içilmez. Şimdi bundan birkaç sene önce bir genç manken kardeşimiz cildinin güzelliğini günde içtiği 3-4 litre suya bağlamış. Şimdi o yaşta ne yapsanız cildiniz güzel. 45'inden sonra suyu damacana ile içseniz faydası olmaz. Dolayısıyla dediğim gibi yani suyun bir dozu yok. Susadıysanız için, laf olsun diye su içmeyin. Ketojenik diyet evet son birkaç yılda moda oldu ama birincisi bu doğal bir beslenme tarzı değil. Yani ketojenik diyet ketoz ise yani asli yakıtımız olan glikoz yerine keton cisimciklerini yani yağlardan oluşan keton cisimciklerini yakmaya yönelik bir diyet. Şimdi bu diyet bir kere sağlıklı bir diyet değil. Kilo vermek için bu diyeti kullananlar var ve bu diyetle kilo da veriliyor. Onu belirteyim. Ancak bunun faturası çok ağır. Şimdi bütün bilimsel çalışmalar bizim günlük enerji ihtiyacımızın en az yarısının karbonhidratlardan gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu bilimsel bir gerçek ve bu konuda bir tartışma yok. Şimdi son yıllarda yine böyle ekmek yemeyin, karbonhidrat yemeyin gibi abuk sabuk söylemler çıktı. Bu doğru değil. Dediğim gibi bizim ihtiyacımızın en az %50'sinin karbonhidratlardan gelmesi lazım. Ama burada karbonhidratın niteliği önemli. Yani eğer bir meşrubattaki şeker de karbonhidrat, bir tatlıdaki şeker de karbonhidrat ama öte yandan tam buğday, tam tahıllardan, bakliyattan aldığımız kompleks karbonhidratlar da karbonhidrat. Birisi zararlı, birisi faydalı. Dolayısıyla bizim mutlaka ve mutlaka günlük beslenmemizin içinde karbonhidrat olması lazım. Bu açıdan ketojenik dediğim gibi doğal bir beslenme tarzı değil, sunni bir beslenme tarzı. Bol miktarda et ve yanında da işte sebze salataya dayanan sıfır karbonhidrat prensibine göre yapılan bir diyet tarzı. Ama dediğim gibi bunun da birçok yan etkileri var. Yani et ağırlıklı beslenildiği zaman bir kere gut hastalığına davetiye çıkarıyorsunuz. İkincisi böbrek taşları, safra kesesi taşlarına davetiye çıkarıyorsunuz. Daha önemlisi hayvansal protein tüketimiyle kanserlerin birebir paralel gittiğini biliyoruz. Ne kadar et, o kadar kanser. Bu yüzlerce bilimsel çalışmayla sabit. Dolayısıyla ketojenik diyet doğal bir diyet değil, sağlıklı bir diyet değil. Kimseye önermiyorum. Soda ölçüsünde faydalı bir şey. Yani sonuçta soda dediğimiz, maden suyu dediğimiz şey içindeki minerallerden zengin suyu ifade ediyor. Bunun içinde işte bol miktarda kalsiyum var ve maden suyunun cinsine göre değişik değişik mineraller var. Günde bir maden suyu içiyorsanız faydalı. Günde 5 tane maden suyu içiyorsanız o zararlı. Çünkü bir aşamada böbrek taşları, şu bu gibi sorunlarla karşılaşılır. Detoks diye bir kelime yok aslında. Detoks, detoksifikasyon kelimesinin kısaltılmışı. Bunun da anlamı toksinlerden arındırmak. Şimdi detoks yaptığını iddia edenlere sorduğum bir şey var. Hangi toksinlerden arındırıyorsunuz? Şimdi sorun, kimse buna bir doğru dürüst cevap veremez. Yani piyasada detoks diye anlatılan şeyler genelde işte meyve, sebze, salata ağırlıklı sağlıklı bir beslenmeyi ifade ediyor. Tabii ki o açıdan faydaları var. Ancak detoks dendiği zaman insanlar bunun ötesinde bir şeyler bekliyorlar ki
Bu doğru değil. Modern hayatın bir hastalığıdır o diyelim. Ama burada değişik faktörler var. Birincisi tabii ki işte televizyon olsun, sokaklardaki billboardlarda dahi olsun sürekli bir tahrikle karşı karşıyayız. Nereye baksanız bir dondurma, bir meşrubat, bir tatlı reklamı var. İnsanlar da buna ister istemez şey yapıyorlar. Çok güzel bir örneği var bunun. Arabanıza benzin almak için gidiyorsunuz. Kasaya parayı ödemeye gittiğiniz zaman ne var o kasada? Hepsi promosyonda gofretler, çikolatalar, tatlılar, şekerler falan filan. Yani daimi bir tahrik altındayız. Ancak yakın zamanda neden kilo veremiyorsunuz diye bir video çektim ve burada en sık yapılan beslenme hatalarından bahsediyorum. İşte bunlardan bir tanesi sofradan doymadan kalkmak. İnsanlar genellikle kilo almamak adına veya kilo vermek adına yemekten, sofradan doymadan kalkıyorlar. Sofradan doymadan kalktığınız zaman birkaç saat içinde acıkacağınız garanti. Şimdi acıktığınız zaman da genelde işte abur cubur dediğimiz çoğu sağlıklı olmayan gıdalara yöneliyoruz. Dolayısıyla beslenme çok çok önemli. Yani biz protein, karbonhidrat, yağ, sağlıklı yağlar ve sebze, salata gibi besinlerle yeterli ve dengeli beslendiğimiz zaman bu arada acıkma duyguları, yetersizlikler ortadan kalkıyor. Dolayısıyla söylediğim şeylerden bir tanesi o. Yani çatlayana kadar değil ama sofradan doyarak kalkın diyorum. İşte o zaman o acıkmalar, şeker krizleri, tatlı krizleri ve abur cubura dadanmalar büyük oranda azalıyor. Karaciğer yağlanması gerçekten bütün dünyada insülin direnci ve şeker hastalığı gibi bir epidemi durumunda. Yani Amerika'da yapılan çok ilginç bir çalışma Harvard Üniversitesi'nde yapılmış. Asistanlara demişler ki çıkın sokağa, 30-40 yaş arası tahminen de göz kararı normal kiloda olduğunu düşündüğünüz 50 kadın 50 erkek bulup getirin demişler. Ve yapılan çalışmaların sonunda nispeten genç ve nispeten normal kiloda olduğunu düşündüğümüz kişilerin %40'ında insülin direnci ve karaciğer yağlanması olduğu anlaşılmış. Yani bu sanıldığından çok daha yaygın ve önemli bir problem. Bunun bir numaralı sebebi beslenmedeki hatalar. Birincisi aşırı beslenme. Yani gereğinden fazla kalori aldığımız zaman hangi kaynaktan olursa olsun metabolizma alır bunu yağa çevirir ve ilk depolayacağı yer karaciğer. Onun ötesinde tatlılar, hareketsizlik, alkol, bunların hepsi karaciğer yağlanmasına katkıda bulunan çok önemli ve tehlikeli faktörler. Karaciğer yağlanmasını anlamanın yolları var. İşte birincisi bir ultrasonla gözümüzle görebiliyoruz. Onun ötesinde karaciğer fonksiyon testleri dediğimiz kan testlerini yaptığımız zaman karaciğerin durumu hakkında 3 aşağı 5 yukarı bir fikir sahibi olabiliyoruz. Ve de işin ilgincidir. Karaciğer yağlanması ile insülin direnci el ele gider. Yani insülin direnci yok, karaciğer yağlanması var. Böyle bir şey yok. Genelde ikisi bir arada bulunuyor. Ve ikisinin bir arada bulunması işte beraberinde bir aşamada şeker hastalığı, daha sonraki aşamalarda da kalp damar hastalıklarına neden oluyor. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Tedavi derken neyi kastetmeliyiz? Normal kolesterol nedir? O konuda da çok büyük tartışmalar var. Ancak şöyle, ben bu konuda fikrim çok açık ve net. Kolesterolü tedavi etmek adına kullanılan statin ilaçların, kolesterol düşürücü ilaçların hiçbir faydasının olmadığını ve aksine çok önemli yan etkileri olduğunu düşünüyorum. Sadece benim düşüncem değil, bilimsel yayınlar bunu gösteriyor. Hatta bu kolesterol ilaçlarının prospektüsüne baktığınız zaman karaciğer hasarı, kas hasarı, şeker hastalığına neden oluyor. Erkeklerde hormon yapımını engellediği gibi sayısız şeyler var, uyarılar var. Şimdi peki kolesterol tedavi edilmeli mi? Sadece bir rakama bakıp kolesterolü tedavi etmek doğru değil. Şöyle söyleyeyim, bundan 3-5 sene önce çıktığım ve belki ilk defa bu konular bu şekilde tartışılmaya başlandı. Bir şey anlattım. Ben kalp cerrahıyım. Bana gelen hastalar kalp hastalığının son noktasına gelmiş olan hastalar. Yani ilaçla, diyetle, anjiyoplasti stentle tedavisi mümkün olmayan ve son çare olarak ameliyata gelmek zorunda olan hastalar.
Şimdi bu hastalara baktığımızda görüyoruz ki bu hastalığın yarısının kolesterolleri normal. Demek ki normal bir kolesterol seviyesi ya da normal denilen bir kolesterol seviyesi onları kalp hastası olmaktan koruyamamış. Öte yandan kolesterolü 300, 400, 500'lerde olup anjiyo yaptığımızda koroner damarları pırıl pırıl olan dünya kadar hasta var. Yani kolesterolle kalp damar hastalıkları arasındaki ilişki birebir bir ilişki değil. Burada çok değişik faktörler var. Burada o zaman şu soru gündeme geliyor. Neden benim damarlarıma kolesterol oturuyor da sizinkine oturmuyor? İşte bu belirleyen faktör sık sık dile getirdiğim enflamasyon kavramı. Enflamasyon bizim bağışıklık sistemimizin yabancı olarak algıladığı her şeye karşı gösterdiği bir reaksiyon. Normal şartlarda bu faydalı ve gerekli bir reaksiyon. Yani bir şeye alerjimiz olduğu zaman ya da bir sivrisinek ısırdığı zaman oradaki kızarıklık, nezle olduğumuz zaman burnumuzun kızarması, tıkanması bunlar bir enflamasyon göstergesi ve gerekli bir reaksiyon. Ancak bir de kronik enflamasyon denilen bir şey var. Bu bizim çoğunlukla beslenmemizden kaynaklanan ve daimi düşük dozda bir enflamasyonu ifade eder. Nedir bunlar? Yüksek şeker seviyesi, sigara, alkol, suni gıdalar, gıdalardaki renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucular. Yani normal olmayan her türlü şey bizde özellikle damarlarımızı tutan bir enflamasyona neden oluyor. İşte eğer damarlarda enflamasyon varsa o zaman kolesterol geliyor ve o damarlara oturuyor. Enflamasyon yoksa kolesterol ne olursa olsun gelip oraya oturmuyor. Dolayısıyla hastayı bütüncül bir yaklaşımla şekeri, insülin direnci var mı? Sigara içiyor mu? Başka risk faktörleri var mı? Bunların hepsine birden bakıp tedaviye ancak o zaman başlanır. Ama yine de ilk adım tedavi bunu ilaçlarla değil, sağlıklı bir beslenme ve hareketli bir yaşamla normalleştirmek çok mümkün. Çok önemli bir konu. Dikkat ettiğimiz bir şey var. Güneşli bir ülke olmamıza rağmen Türkiye'de, Türk halkında ciddi bir D vitamini eksikliği var. Bu yapısal bir şey herhalde. Şimdi D vitamini derken esasen bu tabir yanlış. D vitamini dediğimiz madde esasen bir hormon. Bugün sizin kanınıza baksak, oradaki D vitamini düzeyinin %90'ı bizim cildimiz tarafından yapılan doğal D vitamini. Geri kalan %10'u belki gıdalarla aldığımız D vitamini. Kaldı ki D vitaminin gıdalarla alınan kaynağı çok az. Balık dışında neredeyse hiçbir şeyde anlamlı bir şekilde D vitamini yok. Şimdi son yıllarda D vitamini geleneksel rolünün çok ötesinde rolü ve faydaları olduğu anlaşıldı. Yani eskiden D vitamini dendiği zaman sadece kemik sağlığı akla gelir. Gerçekten D vitamini bizim kalsiyum metabolizmamızla birlikte çalışarak kemiklerimizi oluşumunda, güçlenmesinde çok önemli bir rolü var. Ancak sonradan anlaşıldı ki D vitamininin kalp hastalıklarından kanserlere kadar çok önemli rolleri olduğu anlaşıldı. Son yıllarda değişik bir konuda D vitaminin COVID'le olan ilişkisi. Görüldü ki D vitamini yeterli ve yüksek olan kişilerde COVID'den korunmak veya hafif geçirmek çok etkili oluyor. D vitamini düşük kişilerde bu hastalık çok ağır geçebiliyor. Dolayısıyla COVID'den korunmada önerdiğimiz belki anlamlı tek öneri D vitamini düzeylerine baktırmak ve bunu optimal düzeye getirmek. Spordan ziyade hareket diye. Şimdi insanoğlu hareket halinde olmak üzere tasarlanmış. Yani biz yüz binlerce yıl bizim evrimsel gelişimimizde biz her şeyi hareketle yapmışız. Yani bir yerden bir yere giderken hareket ediyoruz. Tarlada, bağda çalışırken hareket ediyoruz. Sürekli o metabolizmamız da buna adapte. Şimdi yapılan bilimsel çalışmalar insanoğlunun son 100 yıl içinde
hareket düzeyinin yaklaşık %60 azaldığını gösteriyor. Şimdi modern hayat tabii bize birçok kolaylık sağlıyor. Her yere arabayla gidip geliyoruz. Yürüyen merdivenler, asansörler hayatı kolaylaştırıyor. Son yıllarda iyice şey oldu. Alışverişiniz bile bir telefonla evinize geliyor. Hatta bir şeyler atıştırmak için evden dışarı çıkmaya dahi tenezzül etmiyor insanlar. Bir telefonla istediğiniz her türlü faydalı faydasız gıda kapımıza geliyor. Dolayısıyla hareket düzeyimizin çok az olduğu konusunda bir tartışma yok. Şimdi hareket neden önemli? Hareket bizim metabolizmamızı canlı tutmak için çok çok önemli bir faktör. Hatta bu konuyla ilgili bir videom var. Hareket etmek, düzenli hareket etmek günde 25 ilaç almaya bedel diyorum. Kilo kontrolünden şeker, kolesterol kontrolüne, tansiyondan bağışıklık sistemine kadar olağanüstü etkileri olan bir şey. Peki bunun dozu nedir? Tabii herkesin yaşına, fizik durumuna göre bir aktivite vardır. Gençler her türlü aktiviteyi yapar, maç yapar, şey yapar, yüzer vesaire. Bunun fazlasının bir zararı yok. Aksine faydası var. Belirli bir yaştan sonra dahi mutlaka bizim günde en az 45 dakika, 1 saat orta tempoda yürüyüş yapmayı hedeflememiz lazım. Kimileri buna işte cep telefonundan takip edip günde 8.000 adım, 10.000 adım arasında bir adım olarak şey yapar. Hareket çok çok önemli her hal ve şartta. Karaciğer yağlanması gerçekten bütün dünyada insülin direnci ve şeker hastalığı gibi bir epidemi durumunda.